Dostlar selamünaleyküm. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın dengesiz olduğunu zaten biliyorduk. Listen, who is on your list, Joe? A friend of mine recently said that I was the most persecuted person in the history of our country. Çünkü ABD'nin eski başkanı da oydu. Önceki döneminde de bir sürü dengesizlik yapmıştı. Yani ondan çok dengeli hareketler zaten beklemiyoruz. Ama yeni dönemde başa geçişiyle birlikte eski dönemini aratacağını mümkün olan en kısa zamanda göstermeye çalışır gibi davranmaya başladı. Grönland'ı alacağım dedi. Panama kanalı bizim olacak dedi. Kanada'ya ve Meksika'ya yeni vergiler getirdi filan. Biri kulağına başkan olunca yapabileceğin en saçma şeyler neler diye fısıldamış. Bu da onları sırayla yapıyor gibi bir durum var. Ama şüphesiz bunların içinde yaptığı en anlamsız, en saçma çıkış Gazze ile ilgili duyurduğu plandı. 2 milyon Gazze'liyi oradan yani ana vatanlarından süreceğini, bunu da gerekirse ABD ordusunu kullanarak yapacağını söyledi. Trump böyle bir planın bölgeye kaostan başka bir şey getirmeyeceğini bilmiyor mu? Biliyorsa şu an ne yapmaya çalışıyor? Bu açıklamanın arka planında nasıl bir gerçek yatıyor olabilir? Yani Trump'ın bu açıklamayla amaçladığı şey ne? Bugün bu soruları cevaplıyoruz ama hızlıca hatırlatayım. Hazır intro girmişken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sıfırdan bir yola çıktık ve bu yolda desteğiniz çok önemli. Bizi ayakta tutan sizin desteğiniz oldu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Öncelikle Gazze'nin mevcut statüsünü bir özetleyelim. İsrail 1948'de bağımsızlığını ilan etti. Bundan önce Gazze İngiliz mandasıydı. İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte 5 Arap ülkesi buraya saldırdı. Ve bir yıl sonra ateşkes ilan edildiğinde İsrail bölgenin büyük kısmını kontrol altına almıştı. Gazze şeridi Mısır'da, Batı Şeria ile Doğu Kudüs Ürdün'de kaldı. Bundan önce Gazze İngiliz mandasıydı. İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte 5 Arap ülkesi buraya saldırdı. Ve bir yıl sonra ateşkes ilan edildiğinde İsrail bölgenin büyük kısmını kontrol altına almıştı. Gazze şeridi Mısır'da, Batı Şeria ile Doğu Kudüs Ürdün'de kaldı. Batı Kudüs İsrail işgalinde kaldı. 1967 Savaşı'nda Mısır Gazze'den çıkarıldı ve Gazze İsrail işgali altına girdi. Bundan sonra İsrail burada yasa dışı yerleşimler inşa etmeye ve bölgedeki Filistin nüfusunu baskıyla yönetmeye başladı. 2005 yılında ise İsrail askerlerini ve yerleşimcilerini Gazze'den tek taraflı olarak çekmek zorunda kaldı. Bölgeye daha fazla direnemedi. Çünkü çok fazla direniş oluşmaya başlamıştı. Ama Gazze'nin sınırını, hava sahasını ve denizini kontrol etmeye devam etti. Yani Gazze'nin nefesini kesti. İşte bu yüzden Birleşmiş Milletler hala Gazze'yi İsrail işgali altındaki bölge olarak kabul ediyor. 2006'da seçimler yapıldı ve Hamas seçimi kazandı. Bir sonraki yıl yoğun çatışmalar yaşandı ve rakiplerini bölgeden çıkarıp Gazze'nin tek hakimi oldular. O zamandan beri de durum aynı şekilde devam ediyordu. Şimdi ise Trump başka bir şeyden bahsetmeye başladı. Akıl dışı bir plan duyurdu. Bu plan gerçekleşirse ABD Gazze'de etnik bir temizlik yapacak. Yaklaşık 2 milyon Gazze'liyi zorla vatanlarından sürecekler. Bunu yapmak için Trump Gazze'yi ABD askerleriyle işgal edeceğini bile söyledi. Uzun süre burayı kontrol altında tutacak ve sahadaki bombaları imha edecek. Bölgeyi tamamen temizledikten sonra tabii ki inşa ederek İsrail'e devredecek. Trump bunu açıklarken Filistinlilerin Gazze'yi terk etmekten başka çaresi yok dedi. Yani bizlere meydan okudu. Peki bunu başarabilir mi? Elbette tartışmalı. Çünkü açıklamadan sonra bırakın bölge ülkelerini ve İslam dünyasını kendi ülkesinden bile tepkiler aldı. Mesela ABD'de yayın yapan Sky News bu haberi Trump tarih konusundaki cehaletini gösterdiği şeklinde verdi. Aynı şekilde CNN ise tarihteki en uçuk fikir ve hayata geçirilme olasılığı olmayan bir plan olarak sundu. Yine ABD'de Trump muhalifleri olaya çok fazla tepki gösterdiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunun etnik temizlik olarak adlandırılacağını söyledi. Fransa bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu açıkladı. Bu o kadar saçma bir çıkıştı ki Netanyahu bile böyle bir şey beklemiyordu. Çünkü açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Ben daha önce sadece Gazze'nin İsrail için tehdit olmaktan çıkması gerektiğini söylemiştim. Ama Başkan Trump daha da ileri giderek konuyu bambaşka bir boyuta evirdi. Trump, İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dosttur. Yani Netanyahu'nun bile böyle bir beklentisi yoktu ve Trump pervasızlığıyla onu bile şaşırtmayı başardı. Tabii ki önemli olan İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin bu konuda nasıl bir duruş göstereceği. Öncelikle konuyla ilgili Suudi Arabistan Trump'ın Gazze planına değinmeden bir açıklama yaptı ve Suudi Arabistan'ın Gazze konusundaki duruşunun
son derece açık ve net olduğunu belirtti. Ama bu açıklamayı yapmalarının esas sebebi Trump'ın onlar hakkında ortaya attığı bir iddiaydı. Trump göz göre göre medyaya Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme için Filistin devleti kurulması şartından vazgeçtiği yönünde bir iddia ortaya attı. Suudi Arabistan bu açıklamada Filistin devleti olmadıkça İsrail'le ilişki kurmayacaklarını tekrar ederek Trump'ı yalanladı. Yani doğrudan Gazze planı ile alakalı olmasa da ABD'nin karşısında konumlandılar. Çin de bu planı reddetti. İngiltere de bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini açıkladı. Tabii ki burada önemli olan Mısır ve Türkiye'nin duruşu. İki ülkede bu konuda net. Bakan Fidan, Trump'ın Gazze'yi devralma planı ile ilgili bu durum ne bizim ne de bölgenin kabul edebileceği bir konu değil. Kötü, yani abesle iştigal dedi. Ben videoyu hazırlarken en son verilen tepki buydu. Tabii ki şu an hem Türkiye hem bölge ülkeleri ABD'nin yaptığı açıklamanın ne kadar ciddi olduğunu tartma sürecinde. Esas tepkiler ciddiyet gösterildikten sonra ortaya konacaktır. İlla ki çok sert açıklamalar yapılacaktır. Hatta belki ben bu videoyu yayınlayana kadar daha sert çıkışlarda yapılmış olur. Ama yine de dediğim gibi ben özellikle Türkiye'nin Trump'ın ne yapmaya çalıştığını anlamadan harekete geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü Trump böyle bir şeye kalkışırsa bunun yangına benzin dökmek anlamına geleceğini bilemeyecek bir adam değil. Peki Trump ne yapmaya çalışıyor? Bence Trump bunu iki sebepten biri, belki de ikisi için yaptı. Birincisi, şu an pazarlıkta elini yükseltiyor. Yani aynı Panama Kanalı ve Grönland meselesinde yaptığı gibi ortaya akıl dışı bir şey atıp bir başka deyişle el yükseltip diğer isteklerini daha sonrasında kabul ettirmeye çalışacak olabilir. İkinci sebep ise ABD-İran normalleşmesinin önce adımları olarak görülebilir. Çünkü biliyorsunuz İran'da yeni Cumhurbaşkanı seçildiği gibi Batı'ya ılımlı mesajlar verdi. Zaten Trump da Orta Doğu'da başına iş almak istemiyor. Bir an önce buradan çekilip Asya-Pasifik bölgesine odaklanıp Çin'i baskı altına almak istiyor. Çünkü yeni dönemde başındaki tek tehdidin Çin olduğunun farkında. Özellikle son dönemlerde yapay zeka konusunda filan Çin'den yediği darbeler onu bir panikletti. Şu an ciddi anlamda ABD'nin Çin'e karşı sadece iki üstünlüğü kaldı: askeri güç ve çip teknolojisi. Çin'in bu konularda da açıkları kapatacağını biliyor ve o yüzden Orta Doğu'dan bir an önce çekilip o tarafa yönelmek ve Çin'i baskılamak istiyor. Bunun için de muhtemelen ilk fırsatta İran'la normalleşme sürecini başlatacak. Tabii ki bu süreci başlattığında İsrail'den çok sert tepki alacağını biliyor. Özellikle İsrail'in Şahin kanadı Trump'ı devirmek için ciddi lobicilik faaliyeti yapacaklar. İşte bu Gazze planıyla Trump bunların ağzına bir parmak bal çalmış olabilir. Onlar Gazze'nin tamamen Filistinlilerden temizleneceğini düşünürken ve bunu beklerken muhtemelen Trump çok daha az tepkinin olduğu bir ortamda İran'la normalleşme sürecini başlatacak. Tabii bugün Beyaz Saray'daki en büyük dostumuz Trump diyenler o gün sessiz kalmak zorunda kalacak ve sürecin sonunda da Gazze için değişen herhangi bir şey olmayacak. Tabii bunlar benim tahminlerim. Çünkü ABD'nin bu kadar hukuksuz bir eylemi, yani 2 milyon kişiyi vatanlarından sürmek gibi bir hatayı gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum. Eğer olur da gerçekleştirebilirse zaten iş devletlerimize düşüyor. Böyle bir şeye karşı bölge ülkelerinin tek yumruk olması gerekiyor. Bu plan bu bölgedeki bütün ülkelerin onurunu yerle bir eder, ayaklar altına alır ve bu kabul edilemez. Trump ilk bu planı açıkladığı gün bu videoyu yapsaydım videonun tonu çok daha sert olurdu. Ama biraz düşününce neler döndüğünü bir süre izlemekte fayda var gibi görünüyor. Trump her konuya çok sert bir giriş yaptı. Sonra birer birer geri adım atmaya başladı. En basitinden Meksika ve Kanada'ya uyguladığı ekstra vergi meselesine bakın. Açıkladığının ertesi günü geri adım attı. Bu kadar sert çıkışlar yapmaya devam ederse bu konularda olduğu gibi her konuda kendini rezil edecek ve Gazze rezil olduğu meselelerden biri olacak. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Çünkü Trump'ın bu planı gerçek anlamda hayata geçirmesi bu bölgede önü alınamaz felaketlerin başlamasına sebep olur. Bu konuyu elbette tekrar konuşacağız. Olay biraz daha netleşsin, daha net bir yorum yaparız inşallah. Allah'a emanet olun.